Zamanın olmadığı zamanların sessizliğinde, sırların saklandığı o dipsiz boşlukta bir ses konuşmaya başlar. O ses, derinliğin sesidir. Bilgeliğin efendisi, dünyanın ilk mühendisinin sesidir. O konuşur ve sular dinler. Sesimi duyuyor musun ölümlü? Ben Enki. Belki hissetmelisin. Ben kelimelerden önce vardım. Kardeşim Enlil'in rüzgarı boşlukta uğuldamadan, babam Anu gökyüzünü bir kubbe gibi germeden önce ben vardım. Ben bir şey değildim, bir olasılık idim. Ben Abzu'yum. Yeryüzünün altındaki o dipsiz, o serin, o tatlı su okyanusuyum. Her şeyin doğduğu, her sırrın saklandığı, her düşüncenin filizlendiği o bilinç derinliğim. Adım Enki. Yeryüzünün efendisi derler ama bu eksik bir tanımdır. Ben efendi değilim. Ben kaynağım. Diğer adım Ea'dır. Suların evi. Bu daha yakın bir tanımdır. Çünkü evim her şeyin temelidir. Hatırlıyorum. Zamanın olmadığı zamanları. Sadece iki ilkel güç vardı. Tatlı suyun babası Apsu ve tuzlu denizin annesi Tiamat. Onların birleşmesinden ilk tanrılar doğdu. Lahmu, Lahamu ve sonra benim neslim, Anu ve Enlil. Bizler gençtik, enerjiktik, gürültücüydük. Gürültümüz kadim babamız Apsu'yu rahatsız etti. Bizi yok etmeye karar verdi. İşte o an bilgeliğimin ilk sınavını verdim. Sadece güçle hareket etmedim. Bir büyü fısıldadım. Apsu'yu derin bir uykuya daldırdım ve onun üzerine evimi, tapınağımı yani Abzu'yu kurdum. Bu bir cinayet değil, dönüşümdü. Kaosu düzenin temeli haline getirdim. Benim yolum budur. Zorbalık değil, zeka. Yıkım değil, yaratım. Dünya şekilsiz bir kütleydi. Enlil fırtınalarıyla onu dövüyor, bir heykeltıraşın kabataslağı gibi ona şekil veriyordu ama yaşamın detaylarını işlemek bana düştü. Fırat ve Dicle, onlar benim parmak izlerimdir. Abzu'nun tatlı sularını yeryüzüne çıkardım, toprağın kuru dudaklarını ıslattım. O nehirler sadece su değil, bilgelik ve medeniyet taşıdı. Onların kenarına sazlıkları ben yerleştirdim, bataklıkları ben oluşturdum. Balıklara yüzmeyi, kuşlara o sazlıklara yuva yapmayı ben öğrettim. Toprağa bereket verdim, tahılı yarattım. Koyun ağıllarını, sığır ahırlarını ben tasarladım. Her şeye bir düzen, bir amaç verdim. Kardeşim Enlil gökyüzünden emirler yağdırırdı. Bense yeryüzünde o emirlerin nasıl işleyeceğinin mühendisliğini yapardım. Sümer topraklarını gezdim, kaderlerini belirledim. Urşeline zenginliği, Meluha'ya değerli madenleri, Dilmun'a bereketli hurmaları ben bağışladım. Fırat ve Dicle nehirlerini yeniden canlandırdım. Onları parıldayan, hayat dolu sularla doldurdum. İçlerine balıkları, çevrelerine sazlıkları yerleştirdim. Her şeye bir sorumlu atadım. Kanal denetçiliğine bir tanrı, tahıl tanrıçası olarak Aşnan'ı, hayvancılık için çoban tanrı Dumuzi'yi. Sınır taşlarını ben yerleştirdim. Tarlaların sınırlarını ben çizdim. Bu kaba kuvvetin değil, aklın ve organizasyonun zaferiydi. Evrene bir amaç ve düzen verme eylemiydi. Sonra tanrıların en büyük sorunu baş gösterdi. Küçük tanrılar, yani İgigiler, Enlil'in emriyle kanalları kazmaktan, toprağı işlemekten yorulmuşlardı. Bir isyan başlattılar. Aletlerini yaktılar ve Enlil'in Nippur'daki tam pınarını kuşattılar. Enlil korkmuştu. Ne yapacağını bilemiyordu. O an tüm tanrılar meclisi bilgeliğime sığındı. Çözüm basitti ama bir o kadar da tehlikeliydi. Tanrıların işini yapacak bir hizmetkar yaratmak. Annem, ilkesel denizlerin tanrıçası Namma beni uykumdan uyandırdı. "Oğlum," dedi, "kalk ve bilgeliğini göster. Tanrıların kaderini taşıyan bir varlık yarat." Fikir zihnimde bir şimşek gibi çaktı. Abzu'nun kalbinden yeryüzünün en pur kilini alacaktık. Ama bu kil cansızdı. Ona ruh, akıl gerekiyordu. Bu yüzden tanrılardan birinin kurban edilmesi gerektiğine karar verdik. Zeka tanrısı Geçtuevi'ye gönüllü oldu.
Onu kurban ettik ve kanını, yani onun ilahi aklını ve ruhunu kille karıştırdık. İşte o an insanlığın hamuru hazırdı. Toprağın çamurundan bir beden, tanrıların kanından bir ruh. Bu yüzden toprağa bağlısınız ve gökyüzüne hasret çekersiniz, ölümlü. Doğum tanrıçası Ninhursag'la birlikte bu hamurdan ilk 7 erkeği ve ilk 7 kadını yarattık. Onlara bir kader biçtik. Tanrılara servis etmek, toprağa işlemek, şehirler kurmak. Onları yarattığımda hissettiğim gururu tarif edemem. Onlar benim çocuklarımdı. Kusurlu, kırılgan, kısa ömürlü ama bir o kadar da yaratıcı ve potansiyelle doluydular. Ancak bu yaratı kardeşim Enlil'i her zaman rahatsız etti. İnsanlar çoğaldı, yeryüzünü doldurdu. Şehirler kurdular, konuştular, güldüler, sevdiler ve gürültü yaptılar. Evet, gürültü. Enlil, o yüce ve huysuz kardeşim, insanların gürültüsünden uyuyamadığını söyledi. Onları yok etmeye karar verdi. Önce bir veba salgını gönderdi. İnsanların bana yakardılar. Enlil'e karşı gelemeyeceğime dair yemin etmiştim. Ama yeminler zekanın etrafından dolaşamayacağı duvarlar değildir. Sadık serviskarım Atrahasis'in yaşadığı sazdan kulübenin varına gittim ve sanki duvarla konuşuyormuş gibi ona bir sır verdim. Ey duvar, dinle beni. Halkına söyle, veba tanrısına adaklar sunsun, ona tapınsın. İnsanlar dediğimi yaptı ve veba sona erdi. Enlil daha da öfkelendi. Bu sefer bir kuraklık ve kıtlık gönderdi. Yine aynı yolu izledim. Duvarla konuştum ve insanlarıma nehirlerden balık tutarak hayatta kalmalarını öğrettim. Enlil kurnazlığım karşısında çileden çıktı. Son ve korkunç planını devreye soktu. Büyük tufan. Bu sefer tüm tanrılara insanlığı uyaracak bir kelime bile etmeyeceklerine dair yemin ettirdi. Yeminle bağlıydım. Bir insana konuşamazdım. Ama bir duvarla konuşabilirdim. Atrahasis'in sazdan kulübesinin yanına gittim ve rüzgarda fısıldar gibi konuştum. Ey sazdan duvar, dinle beni. Evini sök, bir gemi yap, malını mülkünü bırak, canını kurtar. O gemi gökyüzünün tüm pencereleri açıldığında ve yeryüzünün tüm pınarları fışkırdığında senin sığınağın olacak. Ona geminin ölçülerini verdim, içine her canlıdan birer çift almasını söyledim. Ve tufan geldi. 7 gün, 7 gece boyunca gökler boşaldı. Ben Abzu'daki evimden çocuklarımın boğuluşunu, şehirlerimin sular altında kalışını gözyaşlarıyla izledim. Yüreğimdeki acı okyanusların kendisinden daha derindi. Tufan dindiğinde Atrahasis'in gemisi bir dağın tepesine oturdu. Enlil hayatta kalanları görünce öfkeden deliye döndü. Ama ben öne çıktım ve onunla yüzleştim. Kardeşim, öfkenle değil, bilgelikle hükmet. Tüm insanlığı yok etmek yerine onların nüfusunu kontrol etmenin başka yolları var. Ve o gün anlaştık. İnsanlık devam edecekti ama artık aralarında hastalıklar, kısırlık ve daha kısa bir yaşam olacaktı. Bu tehri bir bedeldi ama yok olmaktan daha iyiydi. Ben her zaman yaşamdan yanaydım. Benim hikayem büyük savaşların veya taht kavgalarının hikayesi değildir. Benim hikayem suyun çatlaklar bulup sızması gibi en katı kuralların bile etrafından dolaşabilen zekanın hikayesidir. Ben Enki, Ea, Abzu'nun efendisi, Eridu'nun koruyanı, dünyanın mühendisi, medeniyetin öğretmeni ve insanlığın o gürültücü, o kusurlu ama bir o kadar da sevdiğim çocuklarımın ebedi dostuyum. Ve unutma, ölümlü, en gürültülü fırtınalar bile eninde sonunda benim sessiz ve derin sularımda dinginleşir. Çünkü her şeyin başladığı ve döneceği yer benim.